Ayaküstü lezzet durakları Knorr'la yola çıkıyor. İftarı evde yapmak istemeyenlerin en gözde lezzet duraklarının başında kebapçılar geliyor. Kebapçıda o kokular arasında iftarı beklemek oldukça zordur. Bu programda Türkiye'nin çeşitli yerlerinden derlediğimiz en güzel kebap görüntülerini sunacağız. Bakalım ağzınızı sulandırmayı becerebilecek miyiz? İnsan Gaziantep'in o muhteşem simit kebabını yemeye doyamıyor. Adil Bey, ben biliyorum ki sizin lahmacunlarınız ve diğer kebaplarınız çok lezzetli. Evet. Ama simit kebabı bambaşka bir yeri var sizin dükkanda. Simit kebabını bana bir anlatır mısın lütfen? Simit kebabı şimdi 1 kilo kıyma. Mesela 1 kilo kıyma ama tabii bıçak kıyması. Ayıklanmış, damarı ayrılmış, Yağlı mı? şeyi Yağlı. ayrılmış. O normal yağın az üzerinde olur. Çünkü içerisine simit gireceği için azıcık öbür kıyma kebaplarımıza oranda biraz hafif yağını fazlalaştırırız onu ki böyle kabarık kabarık olur. Ağzına aldığın ayrı bir lezzet verir, ayrı bir tat verir. Simidi bir tabakta ıslanır. Mesela 1 kiloya 100 gram gibi, 1 kilo kıymaya yani 100 gram gibi bir simit. Küçük bir baş soğan, 3-4 diş sarımsak güzelce tahtanın üzerine dövülür. O çekilir, zırhla çekilir. Kıymayı da çekildikten sonra bunun içerisine simitle buharından sıcak ateşin üzerinde hafif sulandırılır. Buharla açılır. Simit açıldıktan sonra dinlendirilir. Dinlendirdikten sonra soğutulur. Soğutulduktan sonra da kıymanın üzerine dökülür. Bu soğanın sarımsağı konur, ondan sonra baharat çeşitleri konur. Mesela kırmızı biber, kuru nane, İstenirse fıstık. fıstık, istenirse fıstık konulur. Efendime söyleyeyim, kırmızı biber, kuru nane, karabiber, bunlar katılır, soğan sarımsak konur, ince bulgur dediğimiz sibitle konduktan sonra eti zırhla bir karıştırırız ve onu güzelce bir yoğururuz. Yoğurduktan sonra tabii tam kıvamına geldikten sonra şişlere takar pişiririz.
Sevgili izleyiciler, Antep'te ince bulgura simit dendiği için bu kebabın ismi simit kebabı. Bu kebabı kebapların kralı ilan ediyorum. Urfa'nın ciğer kebabını ister sahurda ister iftarda yiyebilirsiniz. Urfa Çarşısı'nın içindeki ünlü Gümrükhan'ın avlusunda asırlık ulu çınarların gölgesinde çayımı yudumluyorum. Etrafımda masada oturanlar kimi satranç oynuyor, kimi domino oynuyor, kimi siyasi münakaşa ediyor, kimi hayat pahalılığından yakınıyor. Yani günü geçirmeye çalışıyor. Urfa denince akla hemen ciğer kebabı gelir. Ciğer kebabı da denince Şehitlik Mahallesi'ndeki Sevgi Ciğer Salonu ve Mehmet Usta gelir. Mehmet Usta, ne ciğeri kullanıyorsun? Evet abi, kullandığımız ciğer kuzu ciğeri. Kuzu ciğerin olmasının sebebi ciğerin daha lezzetli olması. Küçükbaş hayvanlarının olduğunu Daha yumuşak oluyor Evet, daha galiba. yumuşak, daha gevrek ve insanlar ağız tadıyla bunu en güzel bir şekilde yiyorlar yani. Dana kullanmıyorsun. Yok efendim, daha kullanmıyor. Dana, Peki kuzu olmadığı zaman o kuzu olmayan mevsimde ne yani yapıyorsun? bizim kuzu olmayan mevsimde koyun ciğeri kullanıyoruz. Koyun ciğeri Koyun, kullanıyorsun. evet. Yani nispeten koyun biraz danadan daha yumuşak, daha gevrek. Peki Urfalılar niye kahvaltıda ciğer yerler? Urfa'da özgeçmişimize bağlı, geçmişte yani çok eskilere dayalı, gelenek halinde yani yöresel yemek kebap olarak bu insanlar sabah kahvaltıdan yani öğlen de yiyorlar, akşam da ciğere yemekten doymuyorlar insanlar. Her daim ciğer yeniyor. Evet. Ama Evet. sabah ağırlıkta değil mi? Yani ağırlık sabahta, sabah kahvaltıyı her yerde olduğu gibi değişik kahvaltı türleri olduğu gibi Urfa'da da yani insanlar bizim kahvaltıyı ciğerle tercih ediyorlar. Peki bunun böyle durmadan çeviriyorsun, kavrulmaması mı lazım? Evet, bunun çevirmemin sebebi de ateşin gür olduğundan, ciğerde ateşe fazla dayanamaz. Yani yanmaması için, daha yumuşak kalabilmesi için o şekilde onun için durmadan çeviriyoruz ateşin üzerinde. Biber, isot tabii, isotsuz Tabii, olmuyor. ocağa atarken beraber ciğerine bizim Urfa'daki o isot dediğimiz üründen üstüne biraz atıyoruz. Tadını daha güzelleştirmesi için, daha lezzet verebilmesi için. Peki kuyruk yağı da takıyorsunuz galiba. Tabii kuyruk yağı da ciğerin aslında lezzetini veren Kuyruk şey yağı. yani, kuyruk yağı. Hem de yumuşatıyor biraz. Tabii o yumuşatıyor, verildiği zaman. artı daha güzel yapıyor yani. Peki bu yenirken lavaşa neler koymak lazım baharat olarak? Şimdi ciğerin çok eskilere dayanık şeyini konuşursak, ciğerin özü kuru biber, kuru isot dediğimiz Urfa'da yapılan isot ve soğanla yenirdi. Bir de sizin ayranınız meşhur, kaşıkla içiliyor. Evet, o ayranımızı kendimiz yapıyoruz yani. Özel makine mi yaptırdık bunun için? O makinede müşteriye en iyi şekilde, en güzel bir şekilde yani sunuyoruz bu şekilde. Mehmet Usta, senin işin zor. Dışarısı çok sıcak. Evet. İçerisi de daha sıcak. Evet. Nasıl dayanıyorsun bu sıcağa? Ne yapalım mesleğimiz gereğince yani Urfa'nın iklim şartlarına göre yani alışmışız artık buraya. Hadi eline sağlık Mehmet Usta. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Görüşmek ederim. üzere. Çok sağ olun. Sağ ol.
Urfalılar ağzının tadını biliyor. Mehmet Usta'nın ciğer kebabı öylesine lezzetli ki günün her dakikasında yiyebilirim. Şimdi sıra kebapların kralı Adana kebabında. Hakim Bey, şu kebabı bir baştan sona nasıl yapıyorsunuz? Kebabı genelde ustalarımız sabah gelirler, etlerini alırlar, dillendirilmiş eti alırlar. İşlerler, sinirlerini A'dan Z'ye kadar hiçbir şekilde bırakmadan ayırırlar. Kıymanın %20'si makineyle kıyılır. Diğer kalan %80'lik bölümü tamamen elle kıyılır, zırhlarla kıyılır. Kıyıldıktan sonra tuzlanır. İç yağ da mı zırhlı? Tabii zırhla kesinlikle. Etin o gevşek kalan belirli bir bölümü var. Onu mecbur makineyle kıyıyoruz. Diğer kalan bölümün tamamını elden kıyıyoruz. Biberliyoruz. Çok kaliteli bir kırmızı biber kullanıyoruz. Toz biber kullanıyoruz. Ondan sonra saplayıp veriyoruz. Bir de ocakçı da çok önemli. Tabii değil mi? kesinlikle Suyunu kaçırmayacak. pişirim çok önemli. Yani pişirim yapan usta şeyin kalbidir. Kebapçının kalbidir. Peki o ekmekler yağ almıyor, alev almasın diye mi? Bir Hayır de ayrıca şimdi lezzet gelsin diye. şimdi ben size isterseniz sıfır yağsız kebap da yaparım. Fakat çatalı şuraya battırdığınız zaman şu kebabı komple havaya kaldırırsınız. Bölünmez. Dolayısıyla yağ kebabın özelliğidir, kalbidir. Yağ koymadığınız bir kebap yenmez bana göre. Peki o O ekmekler, ekmekler işte yağlanırken ekmeği yağlı yemek isteyenler çok sevilen. Az önce siz de izah ettiniz. Bazen insanlar geliyor diyorlar ki bize biraz yağlı ekmek verir misiniz? Ya kebap da sarı yok bir yağlı ekmek verin yiyelim diyorlar. Öyle bir ortam. Yağlı ekmeğin yeri ve özelliği çok farklı. duman altı olduk kebaplar pişinceye kadar. Maalesef. Niye öyle o Şimdi kadar bizim duman oldu? bu dükkan yaklaşık 60 yıldır işlettiğimiz bir dükkan. Bizim dokunma sistemimiz yok. Tamamen doğal şartlarda pişiriyoruz. Dolayısıyla bizim kebabımız da biraz yağlıdır. İçine yağ işlenmeyen kebap duman çıkarmaz. Yani lezzeti arıyorsan dumanlı yere gideceksin. Dumanı bol oldu mu Evet, lezzet tamdır. kesinlikle iyidir. Ama duman olmadığı yerde lezzet iyi olmaz. Duman altı olarak kebap yemek galiba en doğru şey. En doğru şey kesinlikle. Kebapçı Mesud'un Adana'sı insanın aklını başından alıyor. Dile kolay. Bu muhteşem lezzetin arkasında tamı tamına 76 yıllık bir deneyim var. Erzurum'un ünlü cağ kebabı hem damağa hem göze hitap ediyor. Erzurum denince akla gelen ilk lezzet tabii ki cağ kebabı. Hangi eti kullanıyorsunuz? Biz burada kuzu eti, koyun eti
Yani Koyun eti. bunun içine sığır eti, kuyruk yağı öyle bir et girmez. Ne yapıyorsunuz? Dinlendiriyor musunuz? Tabii bir gün önceden dinlendiriyoruz. Buna soğan, biber, tuz, salamuraya yatırıyoruz. Hani çiğ köfte oluyor ya daha kendi kendine pişiyor. Bizimki de gece salamuraya yatıyor ya zaten biraz pişiyor. Ondan sonra sabahleyin de şişlere düzüyoruz. Sonra Müşteriye sunuyoruz. ateşin içine üstüne koyuyorsunuz. Evet, evet. Etleri oradan alıp sürekli sert ve zer takımına alta gelmek şartıyla budunu, kolunu, kaburgasını ve boşluğuna göre, sırasına göre yağların üst üste gelmemek şartıyla sırayla dizip bunu burada sıkıp ocağa atıyoruz. Hem orada pişiyor hem Evet. de sonra kesip bir daha pişiriyorsunuz. Şimdi bunu böyle yüzü kızarıyor ya şeyde kestiğimiz zaman bunun altı Ha. pek kızarmamış oluyor. Onu Şimdi, pişiriyor. bunun altını koyup kızartıyoruz. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam edecek. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam ediyor. Günde kaç kilo et yiyorlar Bizim burada 150 kilodan 300, 350, 400'e kadar çıkar. mevsimine göre? Mevsimine değişiyor. göre değişir. Yazın daha çok olur. Gruplar gelir yazın, turistler gelir. Ne bileyim. Gördün mü duvarlarda bir sürü ünlünün fotoğrafı var. Evet. Her gelen zannediyorum buraya bir kere uğruyor, uğramadan Evet geçmiyor. şimdi şöyle başka bir yerde olmadığı için gelen diyelim sanatçılar, vekiller ve diyelim bakanlar bizim yere gelirdi. Rahmetli Barış Manço geldiği zaman onu getiren arkadaş dedi ki gelenlerin dedi fotoğraflarını çekin bu ünlüleri buraya asın. Biz şimdi baştan yani bu işi yapsaydık gelen ünlüleri zaten buralarda yer kalmazdı. Ondan sonra başladık biz böyle ünlülerin resimlerini asmaya. Sen artık ocağın başından ayrıldın. Ayrıldım. Kasanın başına geçtin. İhtiyarladık ya kasayı da bağlı. Yetiştirdiğin Evet. ustalar. Evet, şey ustalarımız emekli oldu zaten. 3-4 tanesi emekli oldu. Bir et böylesine lezzetli hale getirilebilir. Hadi Kemal Bey, Allah'a ısmarladık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sanırım kebap görüntüleri iştahınızı yeteri kadar kabartmıştır.
Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yol üstü lezzet durakları gelecek programda da Knorr'la yola devam edecek.